Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar yine tabii bir sezonun sonundayız. Yine bir sezonun başındayız derken böylece gelip geçiyor. Arkadaşlar bu videomuzda bu geçtiğimiz sezonda ne yaptık? Bu geçtiğimiz sezon nasıl geçirdik? Bununla ilgili kısa kısa sohbet etmek istiyorum. Bir de bu sezon katıldığım bir dostluk kupası vardı. Bununla da ilgili videonun sonunda birkaç cümle ederek çok da vaktinizi almadan bir değerlendirme yaparak videomu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Sizler de bu sezon nasıl geçirdiniz? Geçen sezon diyeyim, daha doğrusu videonun çıkmasına göre söyleyeyim. Geçen sezon diyeyim. Nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız? Bununla ilgili de paylaşımlarınız olursa memnun olurum diyorum. Arkadaşlar Dostluk Kupası'nda son bir rakibimiz var. Gücünü düşürmüş arkadaşımız. Yine de güzel bir Dostluk Kupası oldu diyelim. Ben zaten %90'ından fazlasına katılamadım. Ve işin tuhaf yanı da, işin enteresan yanı da çoğunda zaten kondisyonları da çok az seviyede maçlara çıktım. Ama buna rağmen iyi bir sezon, iyi bir dostluk kupası geçirdiğimizi de söyleyebilirim. Arkadaşlar önce tersten başlayalım bugün isterseniz. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda filesiz devam ettik. İyi rakipler vardı, güzel rakiplerimiz vardı. Buna rağmen lider olarak tamamladık. Arkadaşlar onun dışında tabii Şampiyonlar Ligi zor. Dolayısıyla burada iyi takımlar çıkıyor, iyi maçlar oynanıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şu rakibimiz de iyi bir rakipti. Gene aynı seviyede olan bir rakibimiz. Ve bu rakibe karşı 3-1, 4-2'lik skorlarla geçtik çeyrek finali. Oradan başlıyorum söze. Yarı finalde biraz daha kendimize denk ve arkadaşımız listesinde olan bir takımla eşleştik. Güzel bir yarı final geçirdik. Gördüğünüz gibi güçler de aşağı yukarı birbirine denk değerli arkadaşlar. 6-3, 6-3 ile devam ettik. Şimdi finale gelirsek, finalde çok enteresan bir takımla karşılaştım. Bu kadar zamandır sizler de biliyorsunuz. Ben çok formasyon videoları yaptım. Çok formasyonun iyi yanı kötü yanı değerlendirdim ettim ama böyle bir dizilişi, şöyle bir kadro dizilişini yani ben bile nasıl değerlendirebilirim? İyi yanı kötü yanıyla hakikaten enteresan. Zaten oyuncularına bakarsanız gerçekten güzel oyuncuları var. Üst düzey oyuncuları var. Dolayısıyla ben şimdi tek tek incelemek ve zamanınızı almak da istemiyorum. Zaten görülüyor. Beşli bir orta saha tamam alışkınız. Bir AMC önünde alışkınız ama dört tane yılan gibi futbolcu arka arkaya dizmiş ve 3 DC ve bir DMC'yi böyle arka arkaya hani tesbih taneler derler ya tesbih taneler gibi dizmiş bir formasyonla karşılaştık. Yani dolayısıyla tabii şansımız azdı. Buna rağmen iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakarsak istatistiklerden başlayalım. İyi bir mücadele ettik. Hatta bir ara 2-1 dahi öne geçtik ama daha sonrasında dolayısıyla görüldüğü gibi öne geçtik. Daha sonrasında rakibimiz 3 tane yani bulduğu gollerle de maçı 4-2 kazandı değerli arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin çok enteresandır. Hakikaten çok kıymetli bir oyuncu bu Özcan Danacı. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Özcan Danacı oldu. Evet biz belki kupayı alamadık ama Özcan Danacı Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu. Gerçekten hakikaten çok kıymetli bir oyuncu. Ben şöyle aşağı alayım kendimi. Şöyle devam edelim. E, Kupada ne yaptık değerli arkadaşlar? Kupada çok rahat karşılaşmalar çıkardık. Yani görüldüğü gibi çok da fazla aslında üzerine duracağımız bir şey yok. Çok iyi karşılaşmalar çıkardık. Finaldeki rakibimiz bizden oldukça güç olarak da düşüktü. O yüzden maçı da dediğim gibi farklı kazandık. Yine gol kralına bakalım. Yine Özcan Danacı arkadaşlar.
Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi kupada da gol kralımız Özcan Danacı. Arkadaşlar lig içinde çok fazla söyleyecek bir şey yok. Aslında bana da bu sezonun başında sürpriz oldu. Bir iki takım fena değildi. Ama onun dışındaki takımlar bize eşlik edecek ayar ve güçte değildiler. Yine oyuncu istatistiklerine bakarsak yine Özcan Danacı. Adam hem kupada hem ligde hem zorlu olan Şampiyonlar Ligi'nde bile gol kralı olmuş. Hakikaten gerçekten bunun için özel bir video yapmam lazım jübile yapmadan evvel. Belki DK içinde bile ilk 3'e girer böyle bir uygulama olsa, gol krallığı uygulaması olsa dostluk kupası içinde bile ilk 3'e girebilecek bir oyuncu değerli arkadaşlar. Bunun dışında Gençlik Akademisi'nden oyuncu çıkarıyoruz. 2 oyuncu ilave edeceğim kadroma. Artık eskisi gibi böyle takım boz, takım şey yap. Bununla ilgili bu zamanlar geçti. Artık şartlar Gençlik Akademisi'nden oyuncu çıkartıp 1, 2, 3 oyuncu belki satarak onun yerine yenilerini ekleyerek devam etme zamanı değerli arkadaşlar. Öyle eskiden çok daha eskiden yapılan gibi işte takımın tamamını sat, yenile veya 7-8 futbolcu sat, yenile dönemi artık bence tarihe karışıyor şartlardan dolayı. Şimdi son olarak da arkadaşlar gelelim. Dostluk Kupası'nda çok kısa olarak şöyle değerlendireyim sizlerle beraber. Evet. Aslında dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi ben çoğuna zaten katılamadım. Artı çoğunda da zaten şeydim siz söyleyin. Kondisyonları çok düşük olarak maçları özellikle erken saatteki karşılaşmalarda dostluk kupasıları şeydi. Tahmin olarak büyük bir ihtimalle bir son maçımızı tabii oynayacağız. Oynayan arkadaşlar da var. An itibariyle ki bu video çıktığında zaten şekillenmiş olacak. Son karşılaşmalar oynanıyor. Güzel, keyif aldığımız bir dostluk kupası oldu. Herkesin emeğine sağlık. Ben çok katılım sağlayamasam da bazı maçlarda dediğim gibi ben eğer bütün hepsini full olarak çıksaydım bu sıralamadan bir iki basamak daha 4 ya da 5.'liği hedefleyebilirdim diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Herkese çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Güzel bir dostluk kupası. Keyifle olan bir dostluk kupası. Muhtemelen yerimiz en fazla 35-38 civarında olur. Yani 6 ya da 7. olarak tamamlarız ki daha çünkü son maçımızı bu video çekilirken oynamadık. Biraz evvel görüldüğü gibi. Dolayısıyla iyi bir dostluk kupası olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar genelde dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde finalde maalesef kupayı kaybettik. Kupayı aldık, ligi aldık. Bu sezonda 2 kupayla tamamladık değerli arkadaşlar. Son olarak da kulübe geçiyorum. Kulübümüze şöyle göz atalım. Tabii bu 44 olacak lig kupası. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig yani dolu dolu kupa var. Artık ben bu saatten sonra kupadan ziyade daha ziyade keyif, heyecanlı, çekişmeli, mücadeleci kulvarlarda bulunmayı tercih ediyorum. Bu yüzden de hiç fazla güç düşürmeden bir iki takviyeli, bir iki tane futbolcuyla yol ayıraraktan böyle devam ederek gitmeyi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videoda bir kardeşim var bana yazmıştı Mehmet kardeşim. Galiba onunla ilgili bir formasyon dizilişi vardı. Ona yer vermeye çalışacağım inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş kalın, esen kalın.